Merhabalar, bu videoda size görmüş olduğunuz anahtarlığı patik ipinden nasıl yaptığımı anlatacağım. Hemen başlayalım. Bunun için elimde olan ipliklerden 3 tanesini seçtim ve her birinden ikişer tane 90 santimlik ip kestim. Bunları ortadan ikiye katlanmış şekilde anahtarlık halkasının üzerine dizmeye başlıyorum. Ortadan ikiye katladığım ipi anahtarlık halkasının içerisinden geçirip boşta kalan iki ucu alta alıyorum. Sırasıyla bütün iplikleri anahtarlık halkasına geçireceğim şimdi. Ben ortaya krem rengini koymayı uygun gördüm. Yanına sırasıyla hardal ve kahverengiyi dizeceğim. Sizin elinizde başka renkte iplikler varsa onlarla da kendinize uygun kombinasyonları yaparak farklı farklı anahtarlıklar elde edebilirsiniz. Sonuncu ipimi de anahtarlık halkasından geçirip iplerimi yerleştirme işimi bitiriyorum. Anahtarlık halkasını sekreter altlığımın demirine sıkıştıracağım. Şimdi ipliklerimizi ortadan ikiye ayırıyorum. Soldan başlayıp ilk ipimi ortaya kadar öreceğim. Soldaki ipi örerken sol elimin baş parmağına sarıyorum. Ve her bir ipin üzerine ikişer düğüm atıyorum. Ortadaki ipi de ördükten sonra şimdi bu sefer sağ baştan başlayacağım. Sağ baştaki kahverengi ipliğimi alıyorum ve ortaya kadar örmeye başlıyorum. Bu kez sağ taraftan örmeye başladığım için sağ elimin baş parmağına dolayıp onun üzerinden düğüm atıyorum. Yine her iplik üzerinde ikişer düğüm olacak. Bu şekilde ortaya kadar ilerleyeceğiz. Ortadaki iki kahverengi ipi örüp sırayı tamamlayacağız. Bunun için sol baş parmağımın üzerine sarıp da düğüm atıyorum ve bir sırayı bitirmiş oluyorum. Bundan sonraki her sıra bu sıranın tekrarı olacak. Tekrar sol taraftan başlıyorum. Sol elimin baş parmağı üzerine aldığım düğümle ortaya kadar ilerliyorum. Ortadaki son ipimi de ördükten sonra bu kez tekrar sağ başa gidiyorum ve sağ baştaki ipliğimi ortaya kadar örerek getiriyorum.
merkezdeki iplikleri birleştiren düğümü atıyorum. Buraya da 2 düğüm attıktan sonra ikinci sıranın sonuna gelmiş olduk. Anahtarlığın tamamı bu şekilde örülerek devam edilecek. Dıştan aldığımız iplikleri örerek ortada birleştirip motifimizi ortaya çıkaracağız. Bundan sonra ben örmeye devam edeceğim ve size sonucu göstereceğim. Evet, anahtarlığımız bitti. Şöyle biraz yakından göstermeye çalışayım size. Şimdi uçlarını toparlamak için kahverengi iplikten kestiğim yaklaşık 30 santimetrelik bir ipi kullanacağım. İpin ucunu yukarı doğru veriyorum ve aşağıdan bir halka oluşturacak şekilde avucumun içerisinde sıkıştırıp dolamaya başlıyorum. 5-6 tur dolamanız yeterli. Aradaki iplikleri iyice sıkıştırarak ipi dolayın ki onlar daha sonra oradan çıkmasınlar. Yeterince doladıktan sonra ilk başta bıraktığımız o uç vardı ya, halka. Onun içerisinden geçiriyorsunuz bunu ve diğer uçtaki ipi çekmeye başlıyorsunuz. Böylece attığımız düğüm o sardığımız ipin altında kalıyor ve etrafta herhangi bir düğüm gözükmüyor. Artık son düzeltmeleri yapıp fazla uçları kesebiliriz. Evet, bence çok güzel bir anahtarlık oldu. Tüm ayrıntıları elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın.